Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde lineer ve logaritmik grafik türleri hakkında bilgi vereceğim. TradingView'da sağ altta e, çoğunuzun da bildiği gibi log scale ve linear scale seçenekleri olduğunu göreceksiniz, biliyorsunuz. Ve özellikle büyük zaman dilimlerinde bir grafiğe logaritmik veya lineer bakmak arasında ciddi şekil farklarının olduğunu da biliyorsunuz veya göreceksiniz. Bu fark neden kaynaklanıyor? Logaritmik grafik ne demek? Lineer grafik ne demek? Ne zaman logaritmik, ne zaman lineer kullanmak mantıklı olabilir? Bu değişikliği yaparken neler değişiyor gibi bilgiler vereceğim bu derste. Buna göre sadece logaritmik lineer bu arada hani teknik analizde veya borsalarda kullanılan bir unsur değil, matematiğin ilgi alanına giren bir unsur. Şimdi buna göre örnekle gidelim. Fiyat diyelim. Fiyat dolar cinsinden olsun. Değişim diyelim. O da dolar cinsinden olsun. Bir daha değişim diyelim. Bu yüzde cinsinden olsun. Şunları şöyle alalım. Biraz büyütelim. Bunlara da bir renk verelim. Bu arkadaşın rengi biraz daha değişik olsun. Şöyle olsun. Şimdi fiyatın 10 olduğunu düşünün. 10 dolar olduğunu düşünelim. Daha sonra fiyat 20 dolara çıkmış olsun. Şimdi bir işte hisse senedinin, enstrümanın, coin'in fiyatı 10 dolardan 20 dolara çıktığında buradaki değişim 20-10'dur. Yani 10 dolardır. Bundaki yüzde değişimi 10 bölü, yani değişim fiyatı bölü başlangıç fiyatı çarpı 100'dür. Yani fiyat 10 dolardan 20 dolara gittiğinde 10 dolar artmış olur. Sizin buradan aldığınızı düşünelim. 10 dolardan almış olsanız kazancınızın da, yani değişim yüzdesinin de %100 olduğu hesaplanır. Şimdi 10 dolardan 20 dolara çıkan grafiğin bu sefer 30 dolara çıktığını düşünün. Bu durumda yine değişim dolar olarak 10 dolar olurken yüzde olarak %50'ye düşer. %40'a çıktığını düşünelim. Bu durumda da şurayı şöyle yapalım. Şu hatlar görünmesin. Bu durumda yine 30 dolardan 40 dolara çıkan bir grafikte 10 dolarlık değişim olurken realde bu değişim artık %33'lük bir değişime tekabül eder. Bu şekilde devam eder gider. Yani 50 dolara çıktığında %25'e düşer sanırım. %25'e düşer. Bu böyle devam eder. Şimdi bu ne demek? Grafiğimize döndüğümüzde lineer grafikte, yani log kapalıyken, bakın sağ taraftaki değerleri gösteren ölçeğimizde 20.000, 19.000, 18.000, 17.000, 16.000, sıfırdan başlayıp 20.000'e kadar giden bin ayrılmış seviyeler görüyorsunuz. Yani bir seviyeyi burada kabul edelim 20.000'de. Hani bir seviyeyi 19.000'de aşağı yukarı yazıyorum, kabul edelim. Öbür seviyeyi 18.000'de kabul edelim. Kabul edemedik. Kabul edelim. Gördüğünüz gibi her 1000 dolarlık değişimde bu grafikte mesafeler eşit. Yani şu hesaba göre çalışıyor. Şu hesaba göre çalışıyor.
Değişim miktarı, tutarı, fiyatı ne ise grafikteki değişim e, mesafesi de aynı. Yani 17 bin dolardan 18 bin dolara giderken fiyat şu kadarlık bir mesafe kat edilirken logaritmik grafikte bunu kopyalayalım. 18 bin dolardan 19 bin dolara gidildiğinde yine o kadarlık bir mesafe kat ediliyor. İşte logaritmik grafikte iş burada değişiyor. Logaritmik grafikte gördüğünüz gibi sağdaki rakamlar artık değişti. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 diye 20.000'e gitmedi. Başlangıç noktası aynı. Zirve noktası aynı. Yani işte 0 dolardan 20 bin dolara giden bir hikaye var. Fakat sağdaki rakamlar artık 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar gibi gitmiyor. Çünkü bu grafik bu mesafeleri değişim yüzdesine göre hesaplıyor. Aradaki fark bu. Ve bakın logaritmikte çok dikkat çekici olan şu mesafe lineerde hiç dikkat çekici bir yerde değil. Detayı neredeyse görünmüyor. Buradaki detayı gözlemleyebilmeniz için grafiği logaritmiye almanız gerekiyor. Şimdi başka neler değişiyor? Çekeceğiniz destek, direnç çizgileri grafiği logaritmikten lineere aldığınızda değişir. Mesela şöyle bir şey yaptım. Bu da hatta retesti gibi görünüyor şu hikayede. Bu logaritmik grafikte çizdiğiniz bu destek direnç lineerde şu hale geliyor. Aynı şekilde diyelim ki bir kanal çizdiniz. Şöyle bir kanal olsun. Şöyle bir kanal olsun. Diyelim ki şöyle bir kanal çizdiniz logaritmikte. Şurayı kanal olarak görüyorsunuz. Lineerde işte bu kanalın üstü oturmadı mesela. Burada tam hizalayalım. Çünkü zaman dilimi çok fazla değil burada. O yüzden fark da az oluyor. Bakın şöyle fark çıkıyor. Yani bir grafikte herhangi bir çizeceğiniz kanal, destek, direnç çizgisi, trend çizgisi gibi araçlarla yapacağınız analizde logaritmikten lineere geçtiğinde farklar görünüyor. Başka ne değişiklik oluyor? Şu değişiklik oluyor. Bizim özellikle kendi metodumuzda çok kullandığımız FIB seviyeleri aynı şekilde destek direnç çizgisi gibi değişiyor. Buna göre bütün hayat hikayesinde logaritmikte baktığımızda şöyle bir FIB, çok da anlamlı olmayan aslında bir FIB. Çünkü bütün rakamlar üstte, aşağıdaki hikaye neredeyse yok logaritmikte. İle karşılaşırken lineerde bu çektiğimiz FIB, şunu sıfırlayalım. Pivotları değişmez. Yani pivot yerleri aynı. Bu çektiğimiz FIB daha anlamlı hale gelebiliyor. Şimdi bir bununla ilgili ayrıntı var. O da TradingView'a birkaç defa bahsettiğim son zamanda gelen şu özellik. FIB levels based on log scale. Yani bir grafik log scale değilse buradaki FIB'leri de log scale'e göre uyarlayan bir update geldi. Daha bir sene olmadı bu geleli. Bunu uyguladığınızda da FIB'leri log scale'e uydurmuş oluyorsunuz. Uzun vadelerde log grafik, logaritmik grafik kullanmak
mantıklı. Ben öyle tercih ediyorum. Çünkü işte dediğim gibi şu detayı lineer bir grafikte yakalamanız mümkün değil. Vade kısalınca aradaki fark çok önemli olmuyor. Yani işte grafiği 1 saatliğe alalım. 1 saatlik bu grafikte hani logla lineer farkı bu kadar fark yaratıyor. Çünkü işte büyük resimde 2 günlük resimde 1 dolarla 20 bin dolar arasında marj varken buradaki marj en düşük fiyat 6400, en yüksek fiyat 7700. İşte arada 1300, %20 aşağıdan bir fark var. %20'lik bir fark da bu grafikte log lineer karşılaştırmasında bu kadar fark yaratıyor. Fib gibi bu arada bizim yine 2 günlüğü alayım. Çok kullandığımız Fibo'da da aynı durum var. Yani logaritmik bir grafikte diyelim ki buraya A dedik. Şu anda farazi konuşuyorum. Şuraya A dedik. Buraya B dedik. C'nin yerini arayacağız. Şimdi biz ne yapıyoruz? Logaritmik grafikte bunu ararken A'nın boyunu hesaplayıp lineer grafikte diyeyim. C'yi öyle arıyoruz. Log açıkmış, onu kapatayım. Şimdi büyük zaman dilimlerinde bu hesabı yaptığınızda yüzdesel baktığı için logaritmik grafikte Fibbo değerleri ta burada eksi 16 binlerde görünüyor. Yani kullanılabilir değil. Burada da işte dediğim gibi gelen güncelleme neticesinde şu seçeneği seçerseniz sizin işte trend temelli Fibonacci aracınızı veya işte bizim deyimimizde Fibbo'muzun ayarlarını da logaritmikte ne diyeyim uyarlamış oluyoruz. Bu konu biraz daha üzerinde durulması gereken bir konu. Dediğim gibi yeni geldiği için bu Fib ve Fibbo ayarlarındaki şu seçenek daha işte bir senesini doldurmadığı için bununla ilgili hani gözlem aşamasındayız. İşte nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyoruz. Zamanla hani bununla ilgili daha detaylı bir videoda çekebilirim. Arkadaşlar meselenin anlaşıldığını düşünüyorum. Özetle zaman dilimi uzadıkça logaritmik bakmayı ben tercih ediyorum. Ama her türlü grafiğe hem logaritmik hem lineer bakıp iki resmin de bana ne anlattığını anlamaya çalışırım genelde. Bir tercihim yok. Yani teknik analizi sadece logaritmik grafikle yapan analistler var. Sadece lineer kullanan analistler var. İkisini karma kullanan benim gibi kişiler var. Siz de kendi tarzınızı ona göre oturtun. Denemelerinizi yapın. Çünkü benim tecrübelerime göre logaritmiğin anlattığı hikaye ile lineerin anlattığı hikaye farklı olabiliyor. Yani yine 1 saatlik bir örnek vereyim. Siz bu grafikte diyelim ki fiyat hareketini kanal çizerek takip etmek istiyorsunuz. Logaritmiyi kaldırayım. Lineer bir grafikte çizdiğiniz kanalınızı şöyle bir şey çizeyim. Şuranın olmadığını henüz düşünün. Fiyatın şu şekilde artmaya başladığını düşünün. Ve siz de şöyle bir kanal çizdiniz. Lineerde. Bu kanal aşağıdan burayı test ediyor. Burayı test ediyor. Burada da kısmi bir retest gibi bir şey yapıyor. Bu şekilde bu kanal size yol gösterebilir. Logaritmayı aldığınızda bu kanalın pivotları artık çalışmaz oldu. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde bir kanalla mevzuyu takip edebilirsiniz.
Şimdi hangisinden değer çıkaracağınız size bağlı bir durum. Ve ben bu amaçla hem logaritmik hem lineer grafiğe bakıyorum. Çünkü en küçük detayda bile bir şeyler yakalayabilirsiniz. Lineer bir grafikte bir şey yakalayıp oradan ilerleyebilirsiniz. Veya o grafiği işte logaritmiye çevirdiğinizde başka bir şey yakalayabilirsiniz. Dolayısıyla bir tercihim yok. İkisine de bakmaya çalışıyorum. Burada mesela logaritmik baktığımda ki fiyat da bildiğiniz gibi işte 10K'lardan 3.8K'lara düştü. Dolayısıyla fiyat değişimi de çok. Fiyat değişiminin çok olduğu yerlerde hani logaritmik meseleye bakmak mantıklı. Hani tutup da işi 1 dakikaya indirsek bu grafikte logaritmikle lineer arasındaki fark çok az olacaktır. Çünkü fiyat zaten 7074'ten 7700'e %10'luk bir hani değişim göstermiş. Ama buradaki değişim çok daha fazla bir değişim. Yani 10K'dan 4K'ya düşen çok daha büyük değişim. Dolayısıyla burada logaritmik bakmak da mantıklı. Dediğim gibi hem logaritmik hem lineer bakıp buna göre işte kanaldı, işte destek dirençti, Fibonacci'ydi bunun gibi araçları kullanıp ikisinden de bilgi almaya çalışıyorum ben. Ona göre bir yöntem belirledim. Siz de kendinize hani göre bir strateji belirleyin bunda. Sadece logaritmiye de bakabilirsiniz. Sadece lineere de bakabilirsiniz. Zamanla yönteminizi oturtun. Benim gibi karma da bakabilirsiniz mevzuya. Evet arkadaşlar bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.